Merhaba arkadaşlar. Bugün hisse başına kârdan bahsedeceğiz. Hisse başına kâr bir şirketin çeyreklik net kârının dolaşımdaki hisse adedine bölünmesiyle bulunur. Peki bize neyi gösterir? Bu oran şirketin her bir hisse adedi için ne kadar kâr elde ettiğini gösterir. Yani başka bir deyişle yatırımcıların şirketin kârının ne kadarına ortak olduğunu göstermiş olur. Dolayısıyla beklentileri karşılayan veya daha yüksek gelen bir pozitif hisse başına kâr değeri şirketin kârlılığına yönelik önemli bir göstergedir. Burada nasıl yorumlanır hisse başına kâr? Karşılaştırma yapılır. İki şirketin hisse başına kârı rakamsal olarak karşılaştırmak doğru değildir. Şirketlerin toplam hisse adetleri farklı olduğu için hisse başına kâr oranları da farklı olur. Mesela işte bir A firmasının hissesinin 100 adet hissesi var. 100 dolar net kâr elde etti. İşte buradaki 100 dolar bölü 100 adet hisse yaptığımızda hisse başına kâr oranı 1 dolar olur. B şirketinde de 10 dolar net kar var. 5 adet hisse olduğunu düşünelim. Hisse başına kar 2 olur. Burada işte B şirketi A şirketinden daha az kar elde ettiği halde hisse başına karı daha yüksek gözükür. Öbürü de bizi yanıltır. Bu nedenle buradaki karşılaştırma firmalar arası değil, firmanın önceki dönemleriyle karşılaştırmak gerekir. Aynı firmanın farklı dönemlerdeki hisse başına karı karşılaştırmak gerekir. İşte burada şirketlerin hisse başına kar oranları ne kadar büyüyor, ne kadar istikrarlı kar elde ediyor, bunlara dikkat etmemiz gerekir. Başka bir şeyde de işe yarıyor. Pahalı mı ucuz mu bir şirket? Bunu görmemize yarıyor. Çünkü hisse senetlerinin ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu anlamada kullanılan bir fiyat kazanç oranı var. Bu fiyat kazanç oranını da hesaplayabilmek için hisse başına kâra ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü fiyat kazanç oranı hesaplanırken hisse fiyatı bölü hisse başına kâr formülü hesaplanıyor. Hisse başına kâr olmazsa fiyat kazanç oranını da bulamayız. Burada da şirket işte pahalı mı yoksa uygun mu, ucuz mu bunu anlayamayız olmazsa. Ardından pay geri alımlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü şirketler biliyorsunuz bazı dönemlerde işte şirketin hissesini ucuz bulduğunda ya da farklı sebeplerden dolayı geri alım programı başlatabiliyorlar. Eğer geri alım programı söz konusuysa hisse başına kar oranında yanıltıcı olabiliyor. Çünkü şirketin dolaşımdaki hisse sayısı azalıyor ve hisse başına kar da yapay olarak yükseliyor. Aslında reel bir yükseliş yok burada. Ama şirket hissesini geri aldığı, dolaşımdaki hisse sayısı azaldığı için de hisse başına kar yükselmiş gözüküyor. Bu da tamamen yapay. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Başta dediğim gibi hisse başına kar şirketin çeyreklik net karının dolaşımdaki hisse sayısına bölünmesiyle hesaplanıyor. Burada tek bir formül varmış gibi gözükse de aslında iki tane farklı hisse başına kar hesaplaması var. Bunlar da birisi temel hisse başına kar, birisi de seyreltilmiş hisse başına kar. Bu iki hesaplama arasındaki tek fark formüllerde kullanılan hisse adedinden kaynaklanıyor. Eğer sadece dolaşımdaki hisse senetleri hesaplıyorsak temel temel değeri buluyoruz. Bu da en sık kullanılan yöntem oluyor. Eğer şirket yöneticilerinin çalışanlarına ve kurula verilen hisse opsiyonlarını hesaba alıyorsak hisse senedi sayısı artacağı için hisse başına kar oranı da düşüyor. Buna da seyreltilmiş hisse başına kar diyoruz arkadaşlar. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız da daha sık karşınıza düşeceğim. Yeni bir video paylaştığımda işte faydalı bulursanız karşınıza bildirim olarak düşecek. Daha çok bir arada olacağız diyebilirim. İyi günler.